22 yıl önce YGA kurucusu Sinan Yaman bu hayalleri hedefleyerek mi YGA'yı kurmuştu bilmiyorum. Ama benim Sinan abi'de en çok gördüğüm hayallerimizin gerçekleşeceğine bizden daha çok inanması. Bir kanatta hayallerimizi gerçekleştirmek için bizden daha fazla hayaller kuran biri, bir tarafta da o hayalleri gerçekleştirmemiz için bizi devamlı challenge eden biri. Çok iyi hatırlıyorum. Bir görme engelli, üniversitede 3. sınıftaydı, program yazılımcısı, belediyede işe girmek istiyordu. Sinan abi, niye Microsoft'ta dünyanın dört bir tarafından gelen diğer programcılarla çalışmayı hayal etmiyorsun diye sormuştu. Kendisi şu an Microsoft'ta, Seattle'da dünyanın en iyi programcılarıyla birlikte çalışıyor. Sinan abi sadece hayallerimizi büyütmedi. Hayallerimizi projelendirmek ve hayata geçirmek için kendimizi, daha da önemlisi birbirimizi nasıl büyüteceğimizi bize gösterdi. Sinan Yaman bir ODTÜ'lü, çok uluslu bir firmada görev yaptı. Son görevinde 22 ülkeden sorumluydu. Harvard, Stanford, Oxford gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde konferanslar verdi. Çok uluslu firmaların üst düzey yöneticilerine yüksek güven iklimine liderlik konusunda danışmanlık veriyor. İnovasyon ve teknoloji alanında dünya çapında 10 ödül alan, geleceğin vicdanlı ve donanımlı çift kanatlı liderlerini yetiştiren YGA'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Sinan abicim hoş geldiniz. Az önceki arada sevgili hayal ortaklarımız ne zaman kendi gibi bir tane egosu küçük, kalbi büyük hayal ortağı getiriyor, işte o gün hayal ortağı oluyor. İşte Erinç bugün hayal ortağı oldu. Ayşegül Hanım'ı lütfetti, davet etti. Reha Bey geldi, ilk defa geldim, çok etkilendim. Özellikle ülke direktörlerinin sunumundan, yani çok sıra dışı, yani anlatılmıştı ama görünce dedi buradaki şeyden. Şimdi sevgili Reha'ya ve ilk defa katılan arkadaşlara bir şey itiraf etmek isterim. Ben YGA'nın kurucusu değilim. Ceyda'nın sunumunda dikkat ettiyseniz, YGA'nın kurucusu aslında, ben de bugün tanıştım, Ceyda'nın anneannesiymiş. YGA'nın kurucusu aslında Erdem bugün annesini davet etmiş. Ben inanıyorum ki YGA'yı siz benden önce kurdunuz. Yani insanlığa faydalı, hayırlı bir evlat olsun duasını eden tüm o anneannelerin hayal ortağıyım. Daha fazla bir şey değil. Ve bu çift kanatlı gençleri yetiştirmek hayalini kuran ve bugün aramızda olan sevgili hayal ortaklarımızın hayal ortağıyım. Daha fazla bir şey değil. O yüzden ben çok teşekkür ederim ki canı gönülden bu duayı ettiniz. Canı gönülden bunu dilediniz. Sizin o canı gönülden duanızın, dileklerinizin sonucunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben de bugün bu salonda ilk defa gelen, YGA ile tanışan bir YGA gönüllüsünden farkım yok. Ben de bu hayalin ortağıyım. Bu hayal ortağı, bu hayali kuranların hayal ortağıyım. Şimdi bana ilginç geldi, sabahki sunumları can kulağıyla dinlerken, bugün 10 Aralık, bugün doğum günü olan arkadaşlar ellerini kaldırabilirler mi? Salonda var mı? Evet, hatta ayağa kalkabilir misin? 10 Aralık tarihinde doğanlar, bu hafta doğanlar var mı? Mesela bu hafta doğan sevgili hayal ortağımız Sıla'yı biliyorum. Sıla 50. yaşına girdi, iyi ki doğdu. Sevgili hayal ortağımız Haydar Yeni Gün'ü biliyorum. Onun da bu hafta doğum günü. Şimdi sormak istiyorum. Bugün bu salonda ikinci doğumunu yapmış kimse var mı? Çünkü herkes Selim yarışma programında var ya ilk basan. Çünkü herkes bir kere doğuyor ama çok az insan ikinci doğumunu yapıyor. O yumurtayı kırmak ve özgürce uçmak, o kabuğunu kırmak, onu çok az insan yapıyor ve belki bu soruyla dün fotoğraflar geldi. Gaziantep'ten gelenler kim?
O otobüs fotoğrafınızı gördüm. Aynı anda da Londra'dan Ceyda Tort'un fotoğrafı geldi. Heathrow'a doğru gidiyoruz. Onlar oradan, siz buradan. Bugün burada buluştuk. Belki geri dönerken, Antep'e, Konya'ya, Anadolu'ya dönerken sormanız gereken sorulardan bir tanesi. Ben acaba ikinci doğumumu yaptım mı? İkinci doğumumu nasıl yapabilirim? Bununla ilgili de ne güzel, Sabah Ersinan ne güzel andı. Sevgili Yunus Emre'nin çok güzel bir reçetesi var. İkinci doğumla ilgili. Muhtemelen bu salondaki herkes de biliyor. Tercüme edecek arkadaşlara da şimdiden Allah'tan yardım diliyorum. Yunus Emre'nin dörtlüklerini çevirmek çok zor biliyorsunuz. 2 anlamı oluyor. Bana bende demen, bende değilim. Bendenin 2 anlamı var. Bir, benin de hali. 2. anlamı da tutsak. Bana bende demen, bende değilim. Bana tutsak demeyin, ben tutsak değilim, özgürüm. Devamını biliyorsunuz. Bir ben vardır, bende, benden içeri. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır, bende, benden içeri. İkinci doğumunu yapan insanlar, o yumurtayı kırıp çift kanatlı uçan insanlar, onlar tutsak değil. Neyin tutsağı değil? Koşulların tutsağı değil. Onlar koşullardan muaf, koşullardan özgür insanlar. Ve ben acaba onlardan bir tanesi miyim mi anlamak için Yunus Emre'nin bu dörtlüğünü bence derinlemesine özümsemiş, içselleştirmiş bir insan Atatürk. Ve Atatürk şöyle diyor, bu ancak ikinci doğumunu yapan insanların diyebileceği bir söz. Hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım. Bir insan nasıl hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım diyebilir? Ancak ve ancak onun koşullarını düşünün, onun bu sözü söylediği zamanı düşünün, kendi koşullarınızı düşünün ve o koşullara kendinizi nasıl tutsak ettiğimizi düşünün. O koşullardan muaf, özgür olabiliyor olmak aslında ikinci doğumunu yapıyor olmak. Bunun üzerinde düşünmenizi isterim. Etrafımızdaki pek çok insanın, o yüzden dedim, koşullardan bağımlı, koşulların tutsağı olduğu yerde ikinizden yardım istiyorum. Kamerayı izliyorsunuz, ben de sizi izliyorum. Çünkü bende ADD var, Attention Deficient. Siz kamerayı izlerken ben de sizle beraber gidiyorum. Onun için ne olur bana bak. Tamam, yani Sinan abi özürlü diye düşünün. Ve bu özürlüğe, böyle bir özrüm var. Yani senin gözün göz nereye bakar, gönül oraya kayar. Senin gözün kameraya gidiyor, ben de seninle beraber oralara doğru gidiyorum. Bana yardım et. Tamam. Şimdi Didem sunumunda şeyi paylaştı. Dedi ki, bugüne kadar 20 yılda YGA zirvesine 1 milyona yakın arkadaş başvurdu. Az buz bir rakam değil. Her yıl bu 1 milyon arkadaştan, başvuran arkadaşlardan yılda ortalama 50 bin desek, her yıl 50 kişiyi 5 mülakatla özenle seçtik. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten, Denizli'den, Eskişehir'den, Kırklareli'nden, Ankara'dan, Çorum'dan. Ve bu arkadaşlarla 22 yıldır şöyle bir matematik hesap yaptığımda 50 bin saati birlikte geçirmiş. Lise ve üniversite öğrencileriyle son 22 yıldır 50 bin saat. Onların burada otururken, işte dedi ya Didem, arada geldi, Sinan abiyle konuştuk. Sonra onların aşık olmalarına tanıklık ettim. Onların evlenmelerine tanıklık ettim. Ceyda gibi onların anne baba olmalarına tanıklık ettim. Bir şirkette çalışmalarına, istifa etmelerine, Asude'de, Gökhan'da, Mina'da, Melike'de olduğu gibi bir girişim kurmalarına, o girişimde bazen büyük başarı hikayelerine,
Bazen de hayal kırıklıklarına ve şirketleri küçültmelerine, insan çıkarmalarına tanıklık ettim. Bazı arkadaşların bu hayal kırıklıklarında nasıl o gerçekle yüzleştiğine ve çok hızlı ayağa kalktığını gördüm. Bazı arkadaşların da ne yazık ki o koşullardan muaf dedik ya, koşulları etkileyemediklerini, koşullardan etkilendiklerini gördüm. Hatta onların bazılarının depresyona girdiğini, maddeye bağımlılık gösterdiğine de tanıklık ettim. Bir ilaca bağımlı olduğuna, onun tutsağı olduğuna da tanıklık ettim. Ve üzerinde düşünmeye başladım. Bu çok önemli bir konu. Yani çok parlak arkadaşları seçiyorsunuz, çok özenle, çok yetkinlikleri çok yüksek arkadaşlar ve şeyi düşünmeye başladım. Acaba bu arkadaşların nasıl yetkinlikleri var da çok hızlı gerçekle yüzleşiyorlar ve ayağa kalkabiliyorlar, dersler alıyorlar. Diğerleri bunu yapamıyor. Diğerleri o başarısızlıkla beraber enerjileri düşüyor. Hayal kırıklığıyla beraber bir türlü ayağa kalkamıyor ya da bazılarında çok vakit alıyor. Bir kıza aşık oluyor, bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ayağa kalkması çok vakit alıyor. Bazılarında bu süreç çok daha hızlı ilerliyor. Kimde diye düşündüğümde acaba onlarda farklı olan yetkinlikler neler? Çünkü onları öğrenebilirsek, o yetkinlikleri onlara kazandırırsak, çünkü dünyayı değiştirmek, dünyaya liderlik etmek istiyorsanız 3 şeye liderlik ediyor olmanız lazım. 3 şeyi çok iyi yönetiyor olmanız lazım. Zamana, bilgiye ve enerjiye. Bazılarının burada çok enerji kaybettiğine tanıklık ettim ve bunun üzerinde düşünmeye başladım. Acaba hangi yetkinlikleri olan arkadaşlar bunu yapıyor? Kimler o koşullardan etkilenmiyor? Kimler çok hızlı ayağa kalkabiliyor diye. Burada rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın çok bugüne kadar herhalde hiçbir zirvede ya da kampta paylaşmadığım çok özel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Çiğdem Kağıtçıbaşı vefat etmeden birkaç ay önce onun evinde İngilizce deep dive dediğimiz böyle derine daldığımız bir seans yaptık. Yani o seansı aslında 700 yıl önce Yunus Emre çok güzel anlatmış. Çevik bahri olmak gerek, bir denize dalmak gerek, bir cevher çıkarmak gerek, hiç sarraflar bilmez ola. Öyle derin bir sohbetti. Yapmacık değil, çok içten bir sohbetti. Cimri değil, çok cömert bir sohbetti. Ve o sohbette rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı sosyal psikolojide dünyadaki en önemli duayen bilim insanlarından bir tanesi. Kitapları bugün Amerika'nın en saygın üniversitelerinde okutulan çok değerli bir bilim insanı. Ve paylaştığı hikaye, galiba ilk defa paylaşıyorum bu hikayeyi. 65 yıl önce Robert Kolej'den mezun oldular. 4 kız arkadaşıyla birlikte Amerika'ya master ve doktoraya gittiler. Ne yazık ki o 4 kız arkadaşın 3 tanesi intihar etti zaman içinde. Bu Çiğdem Hoca için, bir sosyal psikolog için çok büyük bir acı. Türkiye'nin en parlak çocukları Robert'e seçiliyor. Çok güzel bir eğitim alıyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Master ve doktora yaparken farklı yıllarda bu arkadaşlar intihar ediyor. Çok düşündürücü. Yani şimdi Reha'nın daha da farklı düşündüğünü görüyorum. Önümüzdeki sene ben de belki bu hikayeyi daha farklı düşüneceğim. Oğlum belki yurt dışında okuyacak. Anneler, babalar bizim için ne büyük bir acı onun ailesi için. Ne büyük bir acı Çiğdem Kağıtçı, ne büyük bir acı Türkiye için, ne büyük bir acı insanlık için. Bu donanımlı arkadaşlar belki insanlığa faydalı çok değerli şeylere imza atacak arkadaşlardı. Ama o şunu düşündürdü, ya konu yetkinlikle ilgili bir konu değil. Eğer konu yetkinlikle ilgili bir konu olsa, her sene
YGA'ya 900'e yakın liseden parlak arkadaşlar başvuruyor. Ve onlardan bazıları Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, bazıları da dünyanın en saygın bilim üniversitelerinde okuyor. İşte Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, Imperial College gibi. Düşünebiliyor musunuz? Şu tabloda 30 kişi var. Bu 30 kişinin 23 tanesinin intihar ettiğini düşünün. Ne büyük bir acı, ne büyük bir kayıp, değil mi? O zaman aslında çarpıcı bir hikaye anlatmayı da düşünmüyordum ama bu üzerinde düşünülesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir şey diye düşündüm. Ve birazdan aslında Çiğdem Hoca'nın paylaştığı bununla ilgili çok önemli bir reçeteyi de sizinle paylaşacağım. Ve bununla ilgili yani sadece ben değil, sevgili hayal ortaklarımız da, bu hayal ortaklarımızın YGA gönüllerine mentorluk yapanlar da var. Rahmetli Doğan Cüceloğlu, sevgili Çiğdem Kağıtçıbaşı, Acar Hoca, Acar Baltaş, Mehmet Toner, yarın dinleyeceksiniz sevgili hayal ortağımız, hem Harvard hem MIT'de profesör, değerli bir bilim insanı. Aziz abi, Aziz Sancar'la şanslıyız. Biz Nobel'i almadan, Nobel aldıktan sonra Aziz abiyle görüşmek çok kolay değil, çok yoğun ama çok önce, ta 2006 yılında, Nobel almadan 10 yıl önce North Carolina'daki Duke Charlotte Chapel Hill'daki seminerlerde tanışmıştık. Onlarla da, onların da çünkü öyle tecrübeleri var. Mehmet Toner'in Harvard'a gelen çok parlak bir arkadaşın, bu yıl en çok vaktimi şu Türkiye'den gelen parlak arkadaşın emotional stability dediğimiz duygusal esnekliğinin olmayışı ve bir hayal kırıklığında nasıl dağıldığını görüp ona yardım etmekle geçirdim diyor. Şimdi onlarla da birlikte bunun üzerine düşününce aslında dedik ya bu ağacın üst tarafında skill set dediğimiz yetkinlikler var. Ama bu yetkinliklerinden öte bir şey olması lazım. Çünkü bu arkadaşlar, Çiğdem Hoca'nın o intihar eden arkadaşları da yetkinlikleri çok olan arkadaşlardı. Konu yetkinlikle ilgili bir şey değil. Ve ilginç bir şekilde vaktimizin, enerjimizin büyük çoğunluğunu bu yetkinlikleri geliştirmek için harcıyoruz. Kendi çocuklarımız için de, kendimiz için de. Oysa konu yetkinlikle ilgili bir konu değil. Çok önemli. Ersinan çok güzel bir şey söyledi. Yunus Emre'nin beni en çok etkileyen beytini. İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir dedi. Kendin bilmenin iki anlamı vardır dedi. Bir kendini bilmek, kendi değerlerini bilmek. Öteki anlamı da kendin bilmek, kendi know-how'ının olması. Ne yaparsanız yapın, veteriner olabilirsiniz, jeoloji mühendisi olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, orada dünya çapında bir ilke imza atacak know-how'a sahip oluyor olmak çok kıymetli dedi. O yüzden yetkinlik çok değerli, çok kıymetli, gerekli ama yeterli değil. Onun altında mindset dediğimiz skill set'in altında, bu ağacın gövdesinde onların düşünce sistematiğinde farklı bir şeyler var. Ondan sonra tutup koşullardan etkilenmeyen, ikinci doğumunu yapan birisi hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım diyebiliyor. Bu benim konuşmalarımla ilgili hep biraz soyut kaldı. Örneğe dökseydiniz çok iyi olurdu eleştirisi geldiği için ben bugün bu mindset, o zihin yapısı farklı olan iki kişiyi aslında sizinle tanıştırıp ete kemiğe büründürmek istedim. Acaba ışıkları biraz açıp kameralar da wow, vay be çok büyük senkron oldu. Melike Hanım çok teşekkür ediyorum. Bir de ne çok güzel biliyor musunuz? Keşke şu arkayı görebilseniz. Hangi organizasyon, hangi şirkette o şirketin eski CEO'ları burada gönüllü olarak çalışıyor. Melike sabahın köründe gelmiş, YGA'nın bir önceki başkanı. Londra'dan Gökhan gelmiş, onlar orada gönüllü olarak çalışıyor. YGA'nın eski başkanları. Senkron için teşekkür ediyorum. Üstadlar, zahmet olmazsa ayağa davet edebilir miyim sizi? Az önce anlattığım kavramı ete kemiğe büründürmek için üstadlarla ilgili çok hızlı şunları paylaşacağım.
Hepinizin Kerim ve Selim Altınok'tan, hepimizin, gören görmeyen, hepimizin ilham alması gereken çok değerli iki isim. Kerim ve Selim Altınok doğuştan görme engelli. Kerim ve Selim Altınok bundan 40 yıl önce İstanbul Hukuk Fakültesini 1. ve 2. bitirmiş. Aynı zamanda konservatuvar mezunu, aynı zamanda bestekar, iki değerli müzisyen, aynı zamanda Türkiye Satranç Şampiyonu, Karpov'la berabere kalma başarısı göstermiş. Karpov için başarı diye anlatıyorum. Aynı zamanda program yazılımcısı. Ve benim bugün Kerim ve Selim Altınok'la sizi tanıştırmamın sebebi, bu salonda da böyle başarı hikayeleri olan çok önemli kişiler var. Ama bu başarılarından dolayı onları sizinle tanıştırmıyorum. Kerim ve Selim Altınok, aynı zamanda sevgili eşim Elif ve benim de nikah şahidimiz. Çok kökleri güçlü bir evlilik olsun diye böyle bir şahit. Böyle bir şahitten kastettiğim başarı hikayeleri değil. Böyle bir şahitten kastettiğim bu iki isim ikinci doğumunu yapmış iki isim. Bu iki isim koşullardan etkilenmeyen iki isim. Bu iki isim benim hayatımda gördüğüm yaşam sevinci en yüksek iki isim. Bu iki isim Atatürk'ün söylediği hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadığım sözünü özümsemiş, içselleştirmiş iki isim. Ve üstadlarla ilgili sabaha kadar aynı Çiğdem Hoca ile yaptığımız gibi onların evinde derinlemesine sohbet ederken şu sorunun cevabını aradık. Ya nasıl oluyor üstadların bu mindset'i, nasıl böyle bir olay yaşadıklarında, bir başarısızlık yaşadıklarında olumlu tutum ve davranış sergileyebiliyor, oradan ayağa kalkabiliyor, oradan dersler alıp yoluna devam edebiliyor. Niye bazıları ayağa kalkmakta bu kadar zorlanırken, depresyona girerken onlar bunu yapabiliyor diye konuştuğumuzda çok ilginç bir şey yakaladık. Üstadların kendine değil, özgüvenli olduklarını yakaladık. Üstadların o mindset'in altında, bu ağacın köklerinde value set'te farklı bir şey olduğunu yakaladık. Ve tahmin ediyorum Yunus Emre'den ilham alan pek çok başarılı insan gibi, Atatürk'ün söylediği o hayatımın hiçbir döneminde karamsarlık nedir tanımadım sözünü söyleyen insanlar gibi, onlar da kendine güvenli değil, özgüvenli insanlardı. Şimdi bana bende demen, bende değilem, bir ben vardır bende, benden içeri kelimesi daha anlamlı hale gelmeye başladı mı? İngilizce özgür ne demek? Independent. In ne? İçeri. Dependent ne? Bağımlı. Ben tutsak değilim, bana bende demen, ben tutsak değilim. Ben özgürüm ve özgürlüğüm vicdanıma, içime olan bağım. Ben koşullardan etkilenmem, ben koşulları etkilerim. Kendine güvenenlerle özgüvenler arasında rahmetli Doğan abinin akıl teriyle birlikte üstadlardan aldığımız, ilhamla çıkardığımız şey. Üstadlarda bu kadar yıldır kıskançlık görmedim. Başkalarının başarılarından ilham alma gördüm. Kendini kanıtlama derdi görmedim. Kimin krediyi aldığının önemli olmadığı bir iklim gördüm. Geri bildirim, üstadlar burada şahit. Hayatımda en çok geri bildirim verdiğim iki insandır. Doğru mudur üstadlar? Hayatınızda benden çok size geri bildirim veren oldu mu bilmiyorum. Anneniz, babanız, onlarla yarışırım herhalde değil mi? Kesinlikle. Hiçbirini bir tehdit olarak almadıklarını, öyle olunca insan da daha cömert oluyor, vermeye devam ediyor. Onları kendini geliştirmek için kullandığını gördüm. Ve 2 tane görme engelli. Türkiye'de 2 görme engelli olarak yaşamak kolay değil. Hiç şikayet ettiklerini, endişelendiklerini, gelecekle ilgili karamsarlığa kapıldıklarını görmedim. O yüzden benim de pek çok insanın da YGA'da rol modeli, onlardaki bu yaşam sevinci. Şimdi günün en kıymetli slaytına geldik. Orada da sevgili hocamız Çiğdem Kağıtçıbaşı'ndan yardım alacağız. Evet, o çok çarpıcı hikayeyi paylaştı ama gecenin sonunda da
çok değerli bir hediye verdi. Çok değerli bir hediye verdi. Niye buradasınız? Çünkü Picasso'ya addedilen o söze çok güzel bir cevap verdiniz. The meaning of life is to find your gift, the purpose is to give it away. Değil mi? O soruldu ve ona çok güzel cevaplar verdiniz. Bazı cevapları ben de okudum. Hayatın anlamı hediyeni bulmaktır. Amacı o hediyeyi insanlarla paylaşmaktır. Çiğdem Kağıtçıbaşı da çok değerli bir hediye verdi. Sohbetin ilerleyen saatlerinde annesinden bahsetti. Annesi Bursalı, çok özel bir rol model. Bursa'da ilk araba süren, pek çok ilke imza atan bir kadın ve annesiyle ilgili şunu söyledi. Sahne abi bak senle de paylaşmadım, bu kadar derin sohbet ettik. Dedi ki, annem çok geleneksel anlayışın çok ötesinde, çok farklı, çok içten, özel bir inancı vardı annesini anlatırken. Koşulsuz sevildiğine inanırdı ve bu inancı verdiği için Allah'a çok şükrederdi. Kerim ve Selim Altınok'ta gördüğüm, Çiğdem Hoca'nın annesinde gördüğü reçete aynı. Koşulsuz sevildiğine inanırdı. Reha, oğluna verebileceğin en kıymetli hediye. Mustafa, sevgili oğluna verebileceğin en kıymetli hediye. Sizlerin birbirinize verebileceğiniz en kıymetli hediye. O köklerde koşulsuz sevildiğin bilinci olduğunda, o insanlar koşullardan etkilenmeyen, koşulları etkileyen insanlar. O insanlar hayal kırıklığı yaşadığında gerçekle çok çabuk yüzleşip, ayağa kalkıp yoluna devam edebilen insanlar. Şimdi şu 17 dakikadır sizinle paylaştığım reçete ya da anılara bakarak bana söyler mi bu salondaki birisi? Sinan abi, sizin bu sunumunuzdan sonra ben YGA'nın bize vereceği en değerli hediyenin şu olacağını, fikrimi değiştirdim. YGA'nın size vereceği en değerli hediye nedir? Melikeciğim, son 1 dakika topluyorum. YGA'nın sana vereceği, lütfen ayağa kalk, biraz yüksek sesle söyle, ben söyleyeceğim arkadaşlar. Yok, önce arkadakine sonra sana, evet. Nereden? Doğru anladıysam en alttaki value set çok önemli. Ardından onun yansıması, o mindset. Ondan sonra da yukarıda da o skill setleri kazanıyor olmak. Çocuklar inşallah seçilirsiniz. Kampta bir araya geliriz. Benim bazı seanslar sabah 6'ya kadar sürüyor. Onlardan birini yaparız. Sürem dolduğu için şu 5 kişiye söz veremiyorum. Arkada başkaları da vardır eminim. Ama şöyle bir feedback verebilirsiniz. Lütfen Sinan abinin zirvedeki konuşma süresi uzasın. Ondan sonra... Hemen şunu çok hızlı söyleyerek bitireyim. YGA'nın size verebileceği en değerli hediye, Columbia Business School'dan yardım alarak söylüyorum. Zihinleri diyor, düşünme sistematiğini, o mindset'i dönüştüren, transform eden 3 şey var. Ne mutlu ki birincisini yapacaksınız. Bilim seferberliğinde görev alacaksınız. O bilimsel bakış açısını Anadolu'nun dezavantajlı bölgelerindeki, özür dilerim, İtalya'nın dezavantajlı, İngiltere'nin, Afrika'nın oralara götüreceksiniz. Ne güzel bilim seferberliği. İkincisi, Kerim Selim Altınok gibi ilham veren hikayeleri dinleyeceksiniz. Ama üçüncüsü ki en kıymetlisi, en önemlisi, YGA'da koşulsuz sevildiği bilincine sahip, hayat bir seminerle, bir kitapla değişmiyor. Hayat, doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor. Hayat, doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor. Günü kurtarmak isteyen, bir an evvel zengin olmak isteyen, ünlü olmak isteyen biri için doğru insan bambaşka birisi. Ama YGA'daki doğru insan, koşulsuz sevildiği bilincine sahip
o olumlu tutum bakış açısına sahip, bu bakış açısı için gereken o aşıyı almış insanlar, ikinci doğumunu yapan insanlar. YGA'nın size en büyük hediyesi, dünyayı değiştireceğine inanacak kadar idealist, bu idealin önündeki engelleri görecek kadar da gerçekçi. Bu hayalin önündeki manileri kaldıracak kadar cesur ama diğer cesurlarla birlikte insanlığa faydalı bir ilke imza atabilecek Yunus aşıklarıyla sizleri tanıştırıyor olmaz. Ne mutlu bu hediyenin değerini bilene, ne mutlu Yunus Emre'nin bu dörtlüğünü özümseyene, onu yaşayana ve yaşatabilene. Hepinize çok teşekkür ediyorum.